Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Siz de uyku sever sevdiklerinize bir saat içerisinde bu tatlı mı tatlı uykucu ördekler yapmak isterseniz doğru yerdesiniz. Bu model örgüye ilk kez başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Elinize ilk defa alıyorsanız sizler için adım adım en basit haliyle anlatıyorum. Hazırsanız hadi gelin hep birlikte bu şirin ördeği yapmaya başlayalım. Şimdi malzemesimize geçiyoruz. Bu şekilde ipler kullandım. 3 renk. Onun dışında içine boncuk elyaf koydum. Başına bu şekilde bir aparat kullandım takmak için. Onun dışında bunu 2 ya da 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ben tulip tığ kullandım. 6 numara 1,4 milim. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Ve bebeğimize başlıyoruz. Öncesinde buradan başlayacağız. Tek parçada buraya çıkacağız. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne tığımı batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. 6 tane yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. 3. Tığımı batırıyorum, bakın arkadan ilmeği alıyorum. Sonra tekrar tığımı dolayıp ikisini birlikte çekiyorum. 4, 5 ve 6. Daha sonra bu ipliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapacağım. Bunu bunun içinden geçireceğim. Birinci sıramızın sonu 6 tane. İkinci sıramızda hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındakine bakıyorum. Bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapacağım. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanına ikinciyi yapıyorum. Başladığımız yer burasıydı. Buraya başladığımız yeri işaretlemek için küçük bir iplik takalım. Şöyle sarı ipliğimizden bir parça kesiyorum. Ne oldu? Sıramızın bittiği yer burasıydı. Buraya böyle küçük bir iplik takıyoruz. Şimdi birinci artırmamızı yaptık. Bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptık. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bunun üzerine de 2 tane yapacağız. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir sık iğnenin üzerine 2 tane ilmek sık iğne yaptım. Hepsinden 2'şer tane yapacağız. Hepsinden artırma yapacağız. Yani 6 taneydi. İkinci sıranın sonu 12 tane olacak. Hemen üçüncü artırmamı yapıyorum. Birinciyi yaptım. Aynı sık iğnenin üzerine ikinciyi de yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 12 tane sık iğne. 3. sıraya geçiyoruz. İpliğimizi çıkartalım. Bu sırada bir ör bir artır bir ör bir artır yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğne olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Sıramızın bittiği yere yine işaretleyicimizi takalım. Şimdi bir tane örüyorum, bir tane artırma yapıyorum. Bir tane ördüm, bir sonrakine bir tane artırma yapıyorum. Toplam 6 artırma yapacağız. 12 taneydi, 18 tane olacak. Birinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum bir sık iğnenin üzerine. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. 3. sıranın sonu. İlmeğimi yine bir üste takıyorum. 4. sırada 2 ör 1 artır yapacağız. Bu sıranın sonunda 24 tane sık iğne olacak. Şu an 18 tane. Şimdi 2 tane örüyorum. Aynı mantık. 2 tane örüyorum. Her yani 2 tanesinin üzerine, her ilmeğin üzerine birer tane yaptım.
Bir sonrakinden artırma yapıyorum. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane yapıyorum. 2 tane tek ördüm. Bir tane artırma yaptım. Sonra bununla bunu yine tek öreceğim. Bunda artırma yapacağım. Bir ve 2. 2 tane ördüm. Ve ikinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum ve 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 4. sıranın sonu, etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Şu şekilde sayabilirsiniz. Bu başak gibi olanları sayarak sayıyoruz. 24 tane sık iğne 4. sıranın sonu. Şimdi 5. sırayı da 24 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Hizasına geldim. İlmeğimizi üste takalım. Sıramızın bittiği yere. Şimdi 5. sıramızı tamamladık. 6. sıraya geçtik. Bu sırada 2 ör 1 eksilt, 2 ör 1 eksilt yapacağız. Eksiltme biraz önceki yaptığımız artırmanın tam tersi. 2 tane sık iğneyi 1 sık iğne yapacağız. Bunun için gizli eksiltme yapacağız. Bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alacağım. Şimdi birinci eksiltmemizi yapalım. Yani başak gibi 2 tane ilmek, birini aldım. Sonra diğerini aldım. Bakın böyle. İkisini birlikte çekiyorum. 2 ilmeği tek ilmek yaptım. Birinci eksiltmemizi yaptım. Toplam 6 eksiltme yapacağız. 24 taneydi. 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bakın birincisini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptım. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 6. sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. İlmeğimi işaretleyicimi bir yukarı takıyorum ve 7. sıraya geçiyorum. 7. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. Ve tamamladım. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir yukarı çekiyorum. 8. sıraya geçtik. Bu sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. 18 taneydi. 12 tane sık iğne kalacak. Yine aynı şekilde birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Artırma eksiltme yapmadan bir tane düz ördüm. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 8. sıranın sonu, etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi hemen yine aynı şekilde bir yukarı çekiyorum ve içine şu an ağzı daha fazla kapanmadan biraz elyaf koyacağız. İçine böyle küçük bir parça elyaf alıyorum. Tamamdır. Ve
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sıraya geçtik. Bu sıraya artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve şu an 10. sıraya geçtik. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağız. Hiçbir şey yapmadan sadece eksiltme yapacağız. Arada boşluk yok. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. 12 taneydi. 6 tane sık iğne kalacak bu sıranın sonunda. İkinci eksiltmemi yaptım. Ara vermeden üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yine aynı şekilde ara vermeden dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve 6. eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi 3 sıra 11, 12, 13 artırma eksiltme yapmadan 3 sıra boyunca dümdüz örelim boyun kısmına. Şimdi ben 13. sırayı da tamamladım. 14. sıraya geçiyoruz. Burada artık kafası için açılma yapacağız. Ve başladığımız yere yine şu ilmeği tamamlayıp takalım. Böyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. sıramızı tamamladık. 14. sırada artık 6 tane artırma yapacağız. Kafası için açacağız. Açarken ben şöyle yukarı doğru U gibi olmasın da birden kenarlara doğru genişlesin istiyorum. Bunun için buradaki başak gibi görünenleri bizden taraflarını alacağız. Sadece bir sıralık ve artırma yapacağız. Yani bunların FLO deniyor bunlara. Şu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alarak artırma yapıyorum. İlmeği alırken normalde bu şekilde alıyorduk. Böyle değil. Sadece bu taraf tek kanatlarını alarak bu sıraya mahsus böyle öreceğiz. Şimdi birinci artırmamızı yapalım. Buradan bir tane yaptım. Aynı yerden bakın bir tane daha yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanına geçiyorum. Yine başak gibi olan benden tarafını alıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Artırma dediğimiz neydi? Bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorduk. Yine 3. artırmamızı yapıyoruz. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaptık ve FLO yapıyoruz. Yani biz sadece bizden tarafları kanatları alarak 4. artırmamı yaptım. 5. artırmamı yaptım ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 14. sıranın sonu etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Şimdi 15. sıraya geçtik. Bu sırada bir ör bir artır yapacağız. 12 taneydi. 18 tane sık iğne olacak. 6 artırma yapacağız. Şimdi bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Artık normal alıyoruz bu sırada. Tek kanat değil, tamam mı? Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 15. sıranın sonu etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi bunu bir üst sıramıza getirelim. 16. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. Kafa için şu an açıyoruz. Şimdi 2 tane örüyorum. 1, 2. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Toplam 6 artırma yapacağız. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 16. sıranın sonu etrafının sayısı 24 tane sık iğne, işaretleyicime bir yukarı takıyorum. 17. sıraya geçiyoruz. Bu sırada
3 ör 1 artır yapacağız. 30 tane sık iğne olacak bu sıranın sonu. 1 2 3 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 3 tane örüp 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 17. sıranın sonu, etrafının sayısı 30 tane sık iğne. Bakın amacımız şuydu. Şuranın şöyle yukarı doğru değil de şuradaki yapmamızın amacı hani kenarlara daha iyi açılmasıydı kafa için. Şimdi artık kafa için istediğim çapa geldim. Artırma eksiltme yapmadan toplam 4 sıra boyunca 30 tane olarak örelim. Şu an 30 tane, etrafının sayısı sadece dönerek öreceğiz. 18, 19, 20, 21. Bu 4 sırayı dümdüz örelim artırma eksiltme yapmadan. Ve ben 21. sırayı da tamamladım. Artırma eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca ördük. Şimdi 22. sıraya geçiyoruz. İşaretleyicimi buraya takıyorum. 22. sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 30 taneydi. Bu sıranın sonunda 24 tane kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Yine başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Üç tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı şu anda 24 tane sık iğne. 22. sıranın sonu. 23. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 24 taneydi, 18 tane sık iğne kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüm. Beşinci eksiltmemi yaptım. 2 tane ördüm. Altıncı eksiltmemi yaptım. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu anda 23. sıranın sonu, etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi içine biraz elyaf koyalım. Şimdi boynuna koymadım bunun. Aslında birazcık koyabiliriz. Bunu da şöyle tığla çekerek. Çok az. Mesela şuradan elyafı tutuyorum tığla. Çekiyorum ve hafif boynunu doldurmak için. Şu kısımda. Cımbız gibi şeylerle ya da şununla da yapabiliriz. Şu an oldu. Şimdi ben içine biraz daha elyaf koyacağım. Şimdi devam ediyorum. En son 2 ör 1 eksilt yapmıştık. Şu an 24. sıraya geçtik. Bu sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 18 taneydi. 12 tane sık iğne kalacak. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum.
2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 ör 1 eksilti olarak yapalım. 6. eksiltmemi de yaptım. 25. sıraya geçtik. Bu sırada hepsinden eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Ve son 6. eksiltmemi şöyle yapıyorum. 6. eksiltmede birini aldım. İkincisini aldım. 3 tane birlikte aldım. Daha sonra burada da yine 1, 2, 3 tanesini birlikte alıyorum. Ve bunu bunun içinden geçiriyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ben bu şekilde bitiriyorum. Daha pratik oluyor. Zaten kafasına şapka olduğu için görünmeyecek bu kısım. O yüzden sonra tam böyle buradan batırıp orta kısmından çıkartıyorum. Bunu çekelim. Bakın. Daha sonra buraya bunu bağlayalım. Sonra fazla ipliğimizi de yine içine verelim. Tadam. Bakın gövde kısmımız hazır. Şimdi şapkasını yapalım. Daha sonra kollarını, ağzını, yüzünü yapalım. Şimdi şapkasını yapalım. Bunun için kahverengi ipimizi alalım. Yine aynı şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine şöyle yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Tekrar gösteriyorum. İpimi çevirdim. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçireceğim. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. Aynı mantık şuraya açarken yaptığımız gibi 12 tane olacak. 6 taneydi. Birleştirdiğime değil hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Ve birinci artırmamı yapıyorum. Başladığımız sık iğnenin üzerine yine işaretleyicimi takalım. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İkinci sıranın sonu 12 tane sık iğne, işaretleyicimi bir yukarı taşıyayım. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 12 taneydi, 18 tane olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Toplam 6 artırma yapacağız. Bir ör bir artır olarak. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum ve 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 3. sıranın sonu 18 tane sık iğne, işaretleyicimi yukarı taşıyorum. 4. sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum.
ikinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 2 ör 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Ve sıra sonuna geldim. 2 ör 1 artır olarak 4. sıranın sonu, etrafının sayısı 24 tane sık iğne. 5. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 30 tane sık iğne olacak. 3 tane örüyorum. 1 2 3. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci artırmamı yapıyorum. Daha sonra 3 tane örüyorum. Üçüncü artırma, sıra sonuna kadar devam edelim. 6 artırma, 30 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna geldim. 3 ör 1 artır olarak 30 tane sık iğnemiz var. 5. sıranın sonunda. 6. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 4 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Bu arada başına çekmeyi unuttum. Siz çekin. 1 2 3 4. İkinci artırmamı yapıyorum. Yani demek istediğim, işaretleyicimi yukarı çekmeyi unuttum. Şurasıydı başladığım yer. İkinci artırmamı yaptım. 4 ör 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Toplam 6 artırma yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi sıra sonuna geldim. 4 ör 1 artır yaptık. En son şu an 6. sıranın sonu. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde açıldı. Şapkamız için yeterli genişliğe ulaştık. Şimdi artık artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz ve kenarlarındaki o kısım olacak. Bunun için 7 8 9 10 11 toplam 5 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 36 tane olarak etrafını örelim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. sıranın sonundayım. Hizasına geldim. Bir sıra ön bir sıra arka, hiç önemli değil. Şu an sıramızı tamamladık. Kafamız için istediğim şeye ulaştım. Şimdi şu yanlarının çıkıntılarını yapalım. Bunlar için böyleyken geri dönüyorum. Birleştirdiğime değil, bakın pardon, şuradakine değil, bir önceki sık iğneye battım. 1 2 3 4 5 6. Geri dönüyorum. Birleştirdiğime değil, bir öncekine geliyorum. 1 2 3 4. Buraya da battım. 5. Geri dönüyorum. Birleştirme değil, bir öncekine battım. 1 2. Şuna değil, bir öncekine gelelim. 3 ve geri dönüyorum. Dibindekine değil, buna yapıyorum. 1 ve ikinciye battım. Sonra şöyle bir piramit oluştu. Yanına batıyorum. Buradan böyle aşağı inip şu tarafa geçeceğiz. 2 3 ve bir tane de şuraya battığımda normal sırasına geçtik. Şöyle yanında bir çıkıntı yaptık şu anda. Şimdi bunu da sayarak 20 tane öreceğiz. Bu 1. Bakın birleştirin hemen yanındaki sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Geri dönüyorum. Çektiğim zinciri son ilmeğe değil, bir öncekine. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Geri dönüyorum. Birleştirme değil, bir öncekine geliyorum. 1 2 3
4, 5 tane yaptım. Buraya 3 tane yapacağım. Birleştirdiğime değil. Hemen bir öncekine batıyorum. Bu dibindekine değil, bir öncekine. 1, 2 ve şunlardan da ikisini birlikte de alabilirsiniz şöyle. 3. Sonra bir sonrakine geçiyorum. Birleştirme değil, bir öncekine geliyorum. 1 ve 2. Amacım şöyle küçük bir piramit gibi bir şey oluşturmak. Sonra buradan da aşağıya doğru inelim. Şuradan da şuraya doğru inelim ve bitirelim. 1, 2, yanlarına batıyorum. 3, 4 ve şu diptekine de batalım. 5. Bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde bir şapkamız oluştu. Daha sonra ipimizi keselim. Bunu çıkartalım. Bunu da çekelim. Sonra şöyle bunu iç kısma ipini bağlayalım. Tadam. Bakın arkası daha kısa yaptım. Önünü biraz daha uzun yaptım. Kulakları için. Özellikle böyle yapıyorum. Şu ense kısmı için daha küçük. Ön kısmını biraz daha büyük yaptım. Şimdi ayaklarını yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Ya bunun ayak stili aslında bir tane daha tarifim var. Cici tarifi. Onun ayaklarında eğer buna yapmak isterseniz orada var. Sadece aynı mantık yaptık. Burada zincirlerini daha uzun çekmiştim. Bu da aynı mantık yapacağım. Sadece zincirlerini daha kısa çektim. Çünkü şu biraz daha ördek ayağına daha çok benzediği için böyle yapmaya karar verdim. Yani tek farkı bu. Buradayken 3 tane zincir çekip 3, 4, 5 tane mi? Pardon 4 tane zincir çekip sık iğne yapıyorduk. Burada şu ayaklarının uzunlukları, o yüzden parmakları biraz daha uzun. Bu dediğim gibi normal cici ayağı ama şunu biraz daha ördek ayağına benzettiğim için böyle yaptım. Bu şekilde göstereceğim. Şimdi 14 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sonra 1, 2, 3, dördüncüye batalım. Bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra yine 4 tane zincir çekelim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine battığım yere batıyorum. Pardon, bunu daha uzun çekmişim. 4'tü çünkü bu kadar oluyor. Ona daha uzun. Sonra 1, 2, 3, 4 tane yine zincir çekiyorum. Ve buraya batıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle delik olmaması için şu aradan batacağım. Daha sonra devamında iplik kaydırarak gideceğiz. Yani batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Zincire geçtim. Bir sonrakine batıyorum. Bunu bunun içinden geçiyorum. Bu şekilde ip sürüterek ben şunu yaparken içine mi gitmiş acaba? Sonra bence bu kadar yeter. Şunu ip bağlarken içine koydum. Aslında yani içine de verebiliriz. Böyleyken güzel bence. Orta kısmı 1, 2. Şuraya batıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çektim. Ve koparttım. Sonra buranın yönünü belirliyorum. Ayağın yönünü. Daha sonra ona göre şu an düzelteceğim. Bunu da iç kısmından sokup 3 tane zincir kaldı. Onu iç kısmından sokup çıkartıyorum.
Şöyle. Bu bir olmadı. Niye olmadı? Dönüyor çünkü. Şöyle. Hı. Evet. Şu an böyle güzel. Daha sonra bunları birbirine bağlayacağım. Sonra da içine vereceğim. Siz isterseniz dikebilirsiniz. Bu kadar. Şimdi ağzını yapalım. Ağzı için 4 tane zincir çekelim. Şöyle ipimi çevirdim. Şu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum, sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani ilk yaptığım zincire 1, 2 ve 3. Daha sonra bu zincirlerin karşı kanatlarına geçiyorum. 3 tane yaptıktan sonra yanındakine geçiyorum. 1, sonra diğerine geçiyorum. 2 tane daha yapacağım. Yani toplamda 1, 2, 3 tane buraya yaptık. 5, 6, 7, 8 tane. Başladığım sık iğneye batıp ben geçiyorum. Şu şekilde yaparak da ağzımızı dikeceğiz. 2 tane de zincir çekelim. Daha sonra bunu keselim. Bakın böyle oluyor. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Sonra şöyle yapıyoruz. Bunu aynı yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya takmışız. Boynundan sayarsam değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya takmışım. Şuradan beri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5 şuna takmışız. Biz de öyle yapalım. Asla yayvan dikmiyoruz. Şunu şöyle kaldırın ve nasıl diyeyim, bir sonrakine değil, arada bir sık iğne olsun. Yani şurayı şöyle toplayıp dikeceğiz. Biraz kalkık olacak burnu için. O yüzden hatta kalın ipini de şöyle içine vereyim. Ve sonuna geldik. Daha sonra buradan batıp
Ben kafasını da yapmıştım. Zaten şapkayı dikeceğimiz için çok önemi yok diye düşünüyorum. O yüzden buradan çıktım. Buraya düğümledim. Şimdi burnumuz hazır. Gözlerimizi yapalım. Şu küçük parça sivrilik var. Yeterli olacaktır. Gözü de yaparken yine kafa görünmeyeceği için kafadan atacağım bir yerden. Ve şu burnun çaprazı, ip buradan, bakın düğümlemedim, bu burada dursun. Şuradan şöyle buraya, hemen altı değil, şöyle iki yanına kaydım. Diğer tarafta da aynı şekilde. Bence şurası olabilir. Bunu da aynı şekilde şöyle yukarıya doğru ve buradan çıkarıyorum. Birazcık çeksek nasıl olur? Hem böyle uyuyor ya da gülümsüyor gibi bir surat var. Daha sonra ipliğimi çıkartıyorum. Bunların ikisini birbirine bağlıyorum. Sonra bunu verelim içine. Tadam. Dik. Şurada şapkasıydı. Şapkasının dediğim gibi arka kısmı, dar kısmı var. Bir de ön geniş. Biz ön geniş kısmını öne getireceğiz. İsterseniz şöyle takabilirsiniz. Düz. Ya da şöyle yamuk. Aşırı komik bir tipi var. Şimdi biz kanatlarını yapmadık. Kanatlarını yapalım. Aşırı komik oldu. Böyle mesela şey olmayınca, boynunda da has şey koyunca Ela böyle sürekli uykusu var gibi duruyor. Çok komik. Bunu daha çok beğendim. Şimdi kanatını yapalım son olarak. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çevirdim. Tığım içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Bunu çekiyorum. Başladığım sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir sonraki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrakine geçiyoruz. Bu arada tığın başını doluyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe, yani hepsini birlikte çekiyorum. Daha sonra tığın başını doluyorum. İkili trabzan yapacağım. Yine aynı deliğe batıyorum. İkisini bir çektim. Daha sonra yine tığın başını doluyorum. Bir sonrakine geçtim. Çakma sık iğne yaptım hepsine. Sonra aynı yere normal sık iğne yapıyorum. Şu aslında elips yaptım bu kanat kısmı için. Sonra bir sonrakine bir sık iğne yapıyoruz. Çok küçük olduğu için zaten bu sıranın sonunda bitecek. Şuraya geldiğimizde istediğim kanat figürünü oluşacağım. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Biraz karışık oldu.
Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir çakma sık iğne yapıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar tığın başında oluyorum. Aynı deliğe ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir çekiyorum. Sonra yine tığın başında oluyorum. Bir sonrakine çakma sık iğne yapıyorum. Ve bu kadar. İstediğim kanat formuna ulaşmış oluyorum. Sık iğne yaptık, çakma sık iğne yaptık. Sonra ikili trabzan yaptık, çakma sık iğne yaptık. Sık iğnelerle geldik aslında buraya. Temel mantığı bu. Sonra buraya geçtim ben. Daha doğrusu şöyle yapsam ters mi olur? Ters olmamasını istiyorum. Ben şunu yapmıştım. Şuraya geleceğim. Çünkü örgünün birleştirmesi için şuradan birleştireceğim. Sık iğnelerle buraya kadar geldim. Şöyle yandayken ikisini birlikte çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bir tane kanata, bir tane de gövdeye. Ya bence iğneyle uğraşmaya gerek yok. Böyle pratik bir şekilde birleştirebiliriz. Şimdi buradan geçirelim bunu. Daha sonra orada gevşememesi için buraya sabitleyelim. Şunun için de aynı şekilde şuradan şöyle yapalım. Asla dipten kesmeyin ya da yakmayın. Bilmiyorum, ben önermiyorum. Yani bebeğin kendi içine bu şekilde yedirin. Ve şuradan da bir tur bağlayalım bunu. Ve fazla ipini içine verelim. Tamam. Sonra şu bombesini de. Bebeğimiz hazır. Şimdi dilerseniz bunu kafasını buna doğru dikebilirsiniz. Şapkayı kafaya dikebilirsiniz ve buraya zincirle de yapabilirsiniz. Ya da şu tarz anahtarlık aparatlarından kullanarak takabilirsiniz. Siz bilirsiniz o kısmı. Ve şimdi göstermek istediğim bir şey daha var. Ben böyle kolun altına küçük bir yastık da koymak istiyorum. Çünkü böyle çok uykulu dolaşırken kolunun altındaki yastığın sevimli duracağını düşünüyorum. Şimdi bebeği isterseniz burada bitirebilirsiniz bu haliyle. İsterseniz de böyle benim gibi minik bir yastık yapıp kolunun altına koyup dikebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben yine bu yastığın da yapımını göstereceğim. Bunu pembeyle yapacağım bu yastığı. 6 tane zincir çekelim. İlmeğimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son çektiğim zincire değil, bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Geri dönüyorum. Şimdi ilmeklerin bu kanadını alacağım. Bu taraftan giderken bu tarafını alacağım. Diğer taraftan da diğer tarafını alacağım. Bu şekildeyken geliyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2, 3. Bu köşe taraftakinden 3 tane birden alacağım. 1, 2 ve 3. Rahat dönebilmem için diğer tarafa dönüyorum. Bunların karşısına gelenlerden de alacağım. Zincirlerin karşısına gelen, kaç tane olmuştu?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu köşeden 1, 2 tane de köşeye batalım. Rahat dönebilmek için. Ve başladığım bir şeyin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Sık iğneye. Devamında artık dönerek öreceğim. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan. Artık normal batıyorum. Bu şekilde. Şimdi artırma eksiltme yapmadan bu şekilde bir sürü örelim. Ve şu an şu baş sırasını saymayınca 6 sıra ördüm. 2, 4, pardon. Baş sırasını saymayınca 2, 4, 6 sıra ördüm. Buradan 7 olmuş çünkü. Burayı saymayınca 2, 4, 6, 7. Ya aslında şurada bitmem gerekiyormuş. Şöyle. Tamam. Şu an her iki tarafı da 6 sıra. Şimdi içine küçücük elyaf koyuyorum. Daha sonra bir tane buradan, bir tane karşı taraftan, bir buradan, bir karşı taraftan, bir buradan, bir karşı taraftan. Bu şekilde alarak örüyoruz. Ve sonuncu. Daha sonra 2 tane zincir çektim. Fazla ipliğini içine veriyorum. Tadam. Yastığımız hazır. Olabilir, olmayabilir. Bence daha sevimli durur diye düşündüm. Ve bu şekilde bebeklerimiz hazır. Bunu isterseniz dediğim gibi dikebilirsiniz. Ben şimdi dikeceğim. Bunu ben böyle birazcık kaymış olsun istiyorum. Böyle hafif gözüne doğru gelsin. Şu şekilde. Normal şöyle dikebilirsiniz. Bu böyle dursun çünkü bunun boynu daha dik duruyor. Ama şunun boynuna, bugünkü ördüğüm boynuna biraz daha az koydum için böyle uykulu duruyor. Yastık da var. Ve şu şapkası da biraz şöyle kaysın. Bunu bu şekilde tutturacağım.
Yani şimdi son olarak şeyini takalım. Ben bunları internetten almıştım böyle toplu halde. Alınca yanında bundan da veriyorlar. Ve buradan geçirelim. Hem kafasından hem şapkadan alabilir miyim diye düşünüyorum. Aldım sanırım. Böyle yapınca boyun eğilmiyor. Dur. Nasıl yapmam lazım? Şöyleyken. Şöyle yan yapsam aslında olabilir. Tamamen size kalmış aslında. Aşırı komik oldu böyle. Ben bunu yan yapacağım. Çünkü bu şekilde daha çok beğendim. Çok kargamuruna getireyim. Şimdi bunu buraya takalım. Böyle çıkar gibi geliyor. O yüzden ben şuraya hafif diğer tarafa şöyle yapıp sonra iyice kıstırıyorum. Sonra bu böyle. Çok salak bir şey oldu. Seni normal yaptım zaten. Sen böyle ol. Bunun şapkasını dikmemiştim. Bunu da şapkasını dikeyim. Ve bebeklerimiz hazır. Umarım beğendiniz. Ben çok beğendim. Çok tatlış oldular. Bebeğimize alt kısmından başlıyoruz. Dikişsiz olarak tek parçada hazırladım. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Halkamızı oluşturduk. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. Tığımı batırdım.